Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomiyi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak genel bir piyasa yorumumu yapacağım ve arkasından dolar ve euro ile ilgili teknik analizlerimi gerçekleştireceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve aşağıya değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayalım. İlk olarak Türkiye'de dün yurt içerisinde veri akışı sakindi. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yayınladığı Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunda emtia fiyatlarında süregelen olumsuz seyir, tedarik zincirlerinde artarak devam eden aksamalar ve Türk lirasındaki gelişmelerle birlikte üretici fiyatlarında enerji ve ara malları başta olmak üzere genele yayılan artışların görüldüğünü söylerken, taze meyve ve sebze dışında gıda enflasyonundaki seyir, yemek hizmetleri enflasyonunda olumsuz yönde etkilemiştir ifadelerini kullandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayında küresel gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki yükseliş eğiliminin tahıllar öncülüğünde sürdüğünü, ancak taze ve meyve sebze ve enflasyondaki görünümün ve baz etkisiyle birlikte gıdanın yıllık enflasyonunun sınırlı bir oranda gerilediğini kaydetti. Enflasyonda görüşümü korurken yükseliş eğiliminin artarak devam edecek ve Aralık ayında çok ciddi bir sıçrama yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü yukarı yönlü sürpriz bir enflasyon açıklanabilir. Dün dolar Türk lirasındaki sakin seyir devam ederken Borsa İstanbul 100 endeksi de rekor kırmayı sürdürüyor. Borsa İstanbul 100 endeksi günü %1,25'lik değer kazanımı ile 1927 puan seviyesinden tamamlarken toplam işlem hacmi ise 31,3 milyar Türk lirası olarak gerçekleşti. Borsa İstanbul 100 endeksindeki alım eğiliminin de sürdüğünü sizlere söylemek isterim. Bugün yurt içerisinde veri akışı sakin. Borsa İstanbul 100 endeksi kritik seviye olarak bu hafta 1870 seviyesini olduğunu ifade etmiştim. Bu seviyenin üzerinde kalıcılığın sağlandığı sürece yükseliş eğilimine ve yeni rekorlara devam edebileceğimizi düşünüyorum. 1870 seviyesinin kırılması halinde de düşüşlerin yaşanılacağını sizlere vurgulamak isterim. Dolar Türk lirası kurunda ise bir süredir 13,85 Türk lirası seviyesini kırmaya çalışsa da başarılı olamadığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın da bu seviyede 2 kere müdahale etmesi bu seviyeyi oldukça önemli hale getiriyor. Sabah saatlerinde bir miktar geri çekilme yaşansa da bu eğilimin ne kadar süreceğini de yakından takip ediyorum. Aşağıda 13,10 desteği, yukarıda da 13,85 direnci kritik öneme sahip. Ayrıntılı analizimizi de videonun sonunda yaptığımı sizlere buradan vurgulamak isterim. Amerika Birleşik Devletleri tarafında ise dün Amerika Birleşik Devletleri'nde veri akışı sakindi. Amerika Birleşik Devletleri'nin gözler Cuma günü gelecek olan enflasyona ve haftaya açıklanacak FED faiz kararına çevrilmiş durumda. Yıl sonuna yaklaşılması nedeniyle hacimlerin yavaş yavaş azaldığı ve sakin bir tablonun görüldüğü piyasa veri ve haber akışları ile birlikte bu dönemde ön plana çıkacağını düşünüyorum. Dolar endeksi gücünü korurken Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizleri tekrardan %1,45 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar endeksi ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü beklentimi korurken bu konjektürün sürdüğü sürece de değişmeyeceğini düşünüyorum. Doların küresel bazda tüm para birimlerine karşı değer kazanmayı sürdürmesi, ons altında aşağı yönlü beklentimi bu paralel şeklinde de sürdürüyorum. Yükselişlerin satış fırsatı yaratmayı sürdürdüğünü, Amerika Birleşik Devletleri borsaları haftanın ilk işlem gününü alıcılı bir şekilde tamamlarken
Çinli gayrimenkul şirketi China Evergrande Group 6 Aralık'ta dolan yasal ödemesizlik süresinin sona ermesine saatler kala vadesinde yapılmayan kupon ödemelerini henüz alamadıklarını söylerken Evergrande'in ilk kez temerrüdün eşiğine geldiğini söylemek isterim. 2022 yılı vadeli tahvillerinin 41,9 milyon tutarında kupon ödemesi ve 2023 yılı vadeli tahvillerin 40,6 milyon dolar tutarındaki faiz ödemelerinin vadesi ilk olarak 6 Kasım'da doldu. Ancak bu tahvillere 30 günlük yasal ödemesizlik süresi bulunurken bu sürecin küresel piyasalara ve özellikle gayrimenkul şirketlerine nasıl yansıyacağını da yakından takip ediyorum. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret dengesi verisi açıklanacak. Euro bölgesi tarafında ise dün Euro bölgesinde tüketici güven endeksinin Nisan 2021 yılından bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ve verilerin beklentilerin altında 13,5 puan açıklandığı görülürken koronavirüste Omikron varyantının yayılması ve piyasada enflasyon ve arz tedakinde yaşanılan sorunların büyümeyi olumsuz etkilemesi güven kaybı yaratmayı da sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, Euro bölgesinde enflasyonun 2022 yılı sonuna kadar %2 seviyesinin altına inmesinin mümkün olmadığını söylerken, dün yapılan Eurogrup toplantısının ardından IMF Başkanı'nın yaptığı açıklamada koronavirüs ve varyantlarına ilişkin belirsizliklerin bulunduğunu, salgının seyrinin ekonomik toparlanma konusunda belirleyici olacağını ifade etti. Başkan Georgieva son dönemde fiyatlardaki artışa rağmen Euro bölgesinde enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini belirtirken, Euro bölgesinde yaşanılan yüksek enflasyonun özellikle geçen yılki düşük petrol ile doğalgaz fiyatlarının baz etkisi, tedarik zincirlerindeki kesintiler ve Almanya'da KDV kesintilerinin kaldırılmasından kaynaklandığının da altını çizmek isterim. Euro-dolar paritesinde sakin seyir görülürken her yükselişin birer satış fırsatı yarattığını, satıcılı tablonun devam ettiğini söyleyebilirim. Euro Türk lirasında ise Türk lirasının değer kaybına paralel hareketlerini sürdürürken yükseliş eğiliminin de devam ettiğini söylemek isterim. Avrupa borsaları da küresel endekslere ayak uydurarak dünü alıcılı bir seyirde kapattı. Şimdi dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak dolar Türk lirasında kurdaki volatilite bir miktar azalsa da yukarı yönlü baskı piyasalarda iyimser havaya rağmen devam ediyor. 5. iş gününde de 13,85 Türk lirası seviyelerine kadar yükseliş gerçekleşse de veri akışının sınırlı olmasıyla birlikte herhangi bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası müdahalesi olmadan bu seviyeyi geçilmekte de zorlandığını görüyoruz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde ticaret dengesi, yurt dışında ise hazine nakit dengesi verilerini yakından takip ediyorum. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sırasında gerçekleştireceği anlaşmaların detaylarında yakından takipteyim. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde dolar Türk lirasına teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü hareketlerini devam ettirmesini beklediğim kurda 13,85 ve 14,25 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 13,50 ve 13,17 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Euro Türk lirası tarafında ise çaprazda Euro bazlı etkinin sınırlı kaldığı bir hafta başlangıcı yaşarken
veri akışlarının sakin olmasıyla birlikte Türk lirasındaki oynaklığın sınırlı olduğu görülse de değer kayıplarının da devam ettiğini görüyoruz. Bu nedenle 15,65 Türk lirası seviyelerine yakın 5. gün zirvesi de gerçekleşirken sabah saatlerinde zirveye yakın fiyatlamalarında devam ettiğini görüyoruz. Bugün yurt içerisinde hazine nakit dengesi, Avrupa'da ise büyüme ve Almanya sanayi üretimi verilerini yakından takip ediyorum. Yaşanılacak gelişmeler çerçevesinde Euro Türk lirasına teknik olarak baktığımızda 15,70 ve 16 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Olası satış baskılarını görmemiz durumunda ise 15,18 ve 15 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim, dikkat etmemiz gereken destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.